Hello? What Great Scott! Evet, Özgür Zihinler. Bugün Geleceğe Dönüş 4 hakkında en yetkili ağızlardan yapılan son açıklamaları paylaşacağız. Bu açıklamalar sonrasında devam filmi olup olmayacağı hakkında kesin bir fikre sahip olacaksınız. Ama onun öncesinde film hakkında daha önce hiçbir yerde duymadığınız birkaç bilgi paylaşmak istiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Dad, I'll do everything to bring you back. You can accomplish anything. Oh, Jake, you look so much like your father. Bazı filmler bizim için özeldir. Bu filmler insanlarda öyle bir etki bırakırlar ki yapımcılar ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü hatta 11'incisini çeker. 70'li ve 80'li yıllarda doğan çoğu kişi içinde Back to the Future, Geleceğe Dönüş filmleri bu özel kategoriye girmeyi başarmıştır. Filmin 2 adet devam filmi çekilmiş, video oyunları ve çizgi filmi yapılmıştır. Ancak hayranları yıllardır beklese de serinin 4. filmi çekilmemiştir. Böylesine başarılı olmuş bir yapımın haliyle devam edip etmeyeceği yıllardır merak konusu. Bu videoda önce filmin ortaya çıkış hikayesini anlatacak, sonrasında 4. filmin gelip gelmeyeceği sorusunu cevaplayacağız. Eğer filmin hikayesini izlemek istemiyorum diyorsanız videonun son bölümüne geçebilirsiniz. Steven Spielberg'in bazı filmlerinin yapım ekibinde yer alan genç yönetmen Robert Zemeckis ve yazar Bob Gale kendilerini ispat edecekleri büyük bir yapım için kolları sıvamaya karar verirler ve Geleceğe Dönüş filminin senaryosunu oluştururlar. Senaryo dönemin en popüler iki türünün birleşiminden oluşmaktadır: gençlik komedisi ve bilim kurgu. Ama ikili senaryolarına güvenmelerine rağmen başvurdukları hiçbir film şirketinden olumlu geri dönüş alamazlar. Bunun üzerine Steven Spielberg'e öneri almak için giderler. Spielberg senaryoyu beğenir ve ikili bundan aldıkları cesaret ile film şirketleriyle görüşmelerine devam eder. İlk önce Disney ile görüşürler, fakat Disney beklenenin aksine senaryoya büyük tepki verir. Bunun temel sebebi ana karakterlerden Lois'in geçmişte oğlunun yetişkin haline ilgi duymasıdır. Bir zaman yolculuğu anomalisi olsa da başta Disney olmak üzere hiçbir yapım şirketi böyle bir sorunsalı finanse etmek istemez. Filmi yönetmek isteyen o zamana kadar adı duyulmamış bir adam olan Robert Zemeckis bu süreçte Romancing the Stone filmiyle uğraşmaktadır. Filmin gişede başarı yakalamasıyla Zemeckis adından söz ettirmeye başlar. Bunun üzerine Zemeckis ve Bob Gale yeniden Spielberg'ün kapısını çalar. Daha önceden bahsettikleri Geleceğe Dönüş filmini çekmek için kendilerine yapımcı olmalarını isterler. Spielberg senaryosunu beğendiği bu yapımın içinde olmayı kabul eder. Böylece Spielberg'ün de ismini arkalarına alan ikili yeniden film stüdyoları ile görüşmelere başlar. Sonunda Universal Studios senaryo ile ilgilenir. Ancak Universal Studios'un o dönemki başı Sid Sheinberg senaryoda çeşitli güncellemeler ister ve Profesör Brown karakterinin adı Doktor Brown olarak değiştirilir. Marty'nin annesine Meg veya Eileen ismi verilmesi düşünülürken Sid'in ısrarları üzerine adı Lorraine olur. Bu adamın eşinin adı. Sid Sheinberg'in bir diğer isteği ise filmin isminin değişmesiymiş. İçinde gelecek geçen bir filmin tutmayacağını düşünmüş. Skudder'ın film için önerdiği isim Spaceman from Pluto, yani Plutolu uzaylı. Fakat bu ilginç isim değişikliği isteği Steven Spielberg'ün araya girmesiyle kabul edilmemiş ve filmin orijinal isminde karar kılmışlar. Filmin çekimleri oyuncularla da anlaşıldıktan sonra 20 Kasım 1984'te başlar. Marty karakteri için düşünülen Michael J. Fox ile o süreçte anlaşılamaz. Çünkü o dönemde Family Ties adlı NBC dizisinde başrol oynamaktadır ve kontratı başka bir yapımda çalışmasına engeldir. Onun yerine en güçlü aday olan ve Mask filmiyle de adından söz ettiren genç oyuncu Eric Stoltz ile anlaşılır. Eric Stoltz 26 Kasım 1984 ile 10 Ocak 1985 arasında yaklaşık 7 hafta boyunca çekimler yapılır. Eric Stoltz çekimler boyunca kendini rolde hissedebilmesi için kendisine çekim aralarında bile Marty denmesini istemiştir.
çekim boyunca başka bir yapımda bulunması gerektiğinden orada olamayan Spielberg döndüğünde filmin çekimleri de büyük oranda bitmiştir. Spielberg'e filmin kaba kurgusu izlettirilir. Ama hem Spielberg hem de yönetmen Zemeckis Eric'in performansını beğenmez. Sonunda Marty karakterini oynayan Eric Stoltz'un değiştirilmesine karar verirler. Bu süreç oldukça enteresandır. Zira daha önce çekimleri neredeyse bitmiş bir filmin başrolünün değiştiği pek de görülmüş bir olay değildir. Eric Stoltz aslında iyi bir aktör olmasına rağmen Zemeckis ve Spielberg onu komedi için fazla ciddi bulmuşlardır. Filmde Lorraine karakterini canlandıran Lea Thompson, Eric Stoltz için olayları dramatik olarak görürdü. Bir drama oyuncusuydu ve yapım ekibinin istediği ise bir komedyendi. Aslında normal hayatta çok eğlenceli biri ama işi o şekilde görmüyordu ve yapım ekibinin beklentisi de farklıydı demiştir. Zemeckis bu oyuncu değişiminin ekibi olumsuz etkilemediğini söylese de filmin diğer başrol oyuncusu Christopher Lloyd ve filmin ana kötüsü Bill'i canlandıran Thomas F. Wilson yıllar sonra katıldıkları bir söyleşide aslında durumun hiç de öyle olmadığını söylemişlerdir. Bir soru üzerine ikisi de çekimler boyunca Eric Stoltz gibi kovulacaklarından endişe ettiklerini belirtmiştir. Filmin diğer başrolü usta oyuncu Christopher Lloyd da Eric'in iyi bir oyuncu olduğunu, performansını da beğendiğini söyleyip yanlış giden bir şey görmediğini aktarır. Oysa ki filmde zaten yeterince komedi oyuncusu varken arada bir tane dram oyuncusu olması hiç de mantıksız değildir. Eric Stoltz 2015 yılında verdiği bir röportajda kendisinin 30 yıl kadar önceki Geleceğe Dönüş çekimlerini hatırlamadığını söylemiştir. Yapım ekibi oyuncu değişikliği kararını Universal Studios'a bildirir. Masraflı olmasına rağmen stüdyo başka bir başrol oyuncusuyla filmin tekrar çekilmesine izin verir. Bunun üzerine ilk tercih olan Michael J. Fox ve bağlı olduğu NBC ile görüşmeler yapılır. Sonunda NBC ikna edilir ve senaryo Michael J. Fox'a gelir. Years in the making. The future is back. A.m. Mysterious glowing. Update arrives on front doorstep. Messenger not sighted. Fox da senaryoyu çok beğenir. Hatta bu zamana kadar elime gelen en iyi senaryo der kendi deyimiyle. Süreci de şöyle aktarır. Bir dizi oyuncusuydum ve hayatımın bu şekilde gideceğini düşünüyordum ki bu da kötü bir şey değil. Bir gün bir film ekibi TV stüdyosuna geldi. Spielberg'ün yapımcısı olduğu Geleceğe Dönüş isimli bir film için geldiklerini öğrendim. Filmin kadrosunda Crispin Glover da varmış. Onu daha önceden diziden ve farklı projelerden tanıyordum. Böyle bir yapımda olmak isteyebileceğimi düşünmüştüm. Bilmediğim şey ise aslında ekibin benim için Gary, dizinin yaratıcısı ile görüştüğü ve onun da bu teklifi reddettiğiydi. Saygı duyuyorum, kendince haklıydı. Bir dizimiz vardı. Sonrasında Eric ile anlaşmışlar. O harika bir oyuncu. Ama film için beklenen şaşkın, komik yüz ifadeleri istedikleri gibi olmamış, bunları benim yapabileceğimi düşünerek tekrar gelmişler. Ben de yılbaşı tatili sonrası geri David Goldberg tarafından NBC'deki ofisine çağrıldım. Burada ne işim var, kovulacağım sanırım şeklinde düşünmüştüm. Oysa ki bana Geleceğe Dönüş'ün senaryosunu verdi. Filmden bahsetti. Dizi çekimlerini aksatmadan filme dahil olabileceğimi söyledi. Kabul ettikten sonra haftalarca günde 18 ila 20 saat arasında çalışmam gerekti. Hatta o süreçte o kadar yorgundum ki film çekimine dair neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum. Michael J. Fox ile anlaşılınca orijinal Geleceğe Dönüş kadrosundan bir oyuncu daha değiştirilmiştir. Marty karakterinin sevgilisi Jennifer rolündeki Melora Hardin'in boyu Michael J. Fox'tan uzun olduğu için kadrodan çıkarılmış ve yerine Claudia Wells getirilmiştir. Aslında bu rol için ilk önce Claudia Wells düşünülmüş ama o dönem başka bir çekim yaptığı için filme dahil olamamış. Şans ikinci kez kapısını çaldığındaysa bunu geri tepmemiş. Böylece Geleceğe Dönüş filminin çekimleri yeni başrolle büyük oranda tekrar yapılır. Bunun için prodüksiyon $3 milyon daha harcamak zorunda kalır. Sonunda filmin çekimleri bitirilir. Çekimleri sarkan filmin kurgusu ve post prodüksiyonu için sadece 3 ay kalmıştır. Buna rağmen film zamanında yetiştirilir ve 3 Temmuz 1985'te vizyona girer. $19 milyon bütçeye karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık $211 milyon, dünya genelinde ise yaklaşık $388,5 milyon gelir elde ederek stüdyonun yüzünü güldürür. Ve sonrasında olanları biliyorsunuz, bir bilim kurgu efsanesi olarak hepimizin hafızasına kazınan bir film serisi oldu. Şimdi gelelim Geleceğe 4 ne zaman gelecek sorusuna. Şu an izlemekte olduğunuz görüntüler Back to the Future fanları tarafından deepfake teknolojisi kullanılarak yapılmış. Yani YouTube'da birçoğunuzun karşısına çıkan bu görüntüler yeni bir filmin fragmanına ait değil. Tom Holland ve Robert Downey Jr.'un başrolünde oynadığı bir Geleceğe Dönüş maalesef izleyemeyeceğiz. Whoa, wait a minute. Doc, are you trying to tell me that my mother has got the hots for me? Precisely. Whoa, this is heavy. There's that word again, heavy. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitational pull?
What? The only way we're going to get those two to successfully mate is if they are alone together. So you've got to get your father and mother to interact in some sort of social... What, you mean like a date? Right. Well, what kind of date? I don't know. What do kids do in the 50s? What? They're your parents. You must know them. What are their common interests? What do they like to do together? Nothing. 2019 yılında Doktor Emmett Brown karakterini canlandıran Christopher Lloyd serinin devam filmi çekilirse rolünü yeniden canlandırabileceğini ifade etmiş ve hayranları heyecanlandırmıştı. Sosyal medyada yayılan söylentilerden bazıları da ikonik yapımın yeniden çekime alınacağı yönünde olmuştu. Yönetmen Robert Zemeckis ve Universal Pictures ise konuya ilişkin sessizliğini korumuştu. Fakat hayranları üzen haber serinin yaratıcısı Bob Gale'dan geldi. Gale yeni bir filmin asla gelmeyeceğini dile getirirken spin-off kapılarını da ardına dek kapatmaktan geri durmadı. Gale 2020 yılında The Collider podcast'te verdiği demeçte şöyle söylemişti. Spielberg ve Amblin Studios ile herkesin mutabık kaldığı bir zemin olmadığı sürece yeni Back to the Future filminin çekilmemesi gerektiğine dair bir anlaşmaya vardık. Yönetmen Robert Zemeckis de geçen günlerde Daily Telegraph'a verdiği bir röportajda uzak bir gelecekte yeni bir filmin çekilebileceğini ancak bunun için kendilerinin hayatta olmaması gerektiğini de ifade etmişti. Geleceğe Dönüş 4 filmi Gale ve ben hayattayken çekilemez. Sonrasındaysa illaki çekecekler. Tabii mirasçılarımız onları durdurmanın bir yolunu bulamazsa. Kısacası bu üç adam bir araya gelip ortak bir karar almadığı sürece 4. film gelmeyecek. Demeçlerinden anlaşılacağı üzere adamlar 4. film fikrinden dahi hoşlanmıyor. Resmen cesedimizi çiğnemeniz lazım demeye getirmişler. Ama üzülmeyin. Çünkü yerli ve milli zaman makinemiz dönence sizleri tarihin derinliklerinde macera dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazır. Türkiye'de ortaya çıkan gizemli bir küreyle başlayan hikaye özellikle bilim kurgu severler için yeni bir dünyanın kapısını aralıyor. Nobel ödüllü Profesör Yakup Çavdar, yetenekli mühendis Talat ve asla pes etmeyen Albay Faruk Sayılı'dan oluşan dönence ekibi kürenin gizemini çözmeye çalışırken genç mühendis yanlışlıkla geldiği 1915'te kendini bir anda 57. alayla birlikte Çanakkale'de buluyor. Tarihin en kanlı savaşlarından biri başlamak üzereyken o farkında olmadan tarihin seyrini değiştirecek büyük bir hata yapıyor. Günümüze geri döndüğünde Türkiye'yi bıraktığı halde bulamıyor ve her şeyi eski haline getirmek için 20 Ocak 1912 tarihine gidip Derne'de bir sahra hastanesinde yarı baygın yatmakta olan gazeteci Şerif Bey'in başucuna bir mektup bırakıyor. 1912 yılında Latin alfabesiyle yazılmış Türkçe bir mektubu sizce kim okuyabilir? Bu sorunun cevabı ve daha fazlası için Google Play uygulamasını açıp arama çubuğuna dönence yazmanız yeterli. 3 kitap alana %50, 2 kitap alana %40 indirim fırsatından yararlanmak için videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak avantajlı fiyatlardan hemen yararlanabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi daha çok içerik görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve özgür zihinlerle kalın.